Sana çok basit ama çok derin bir soru sormak istiyorum. Şu an hayatında en çok kimin onayını bekliyorsun? Bir insanın mı, toplumun mu, yoksa sosyal medyadaki yabancıların mı? Dur bir saniye, gerçekten düşün. Çünkü bu sorunun cevabı hayatının neden bazen bu kadar yorucu hissettirdiğini açıklıyor olabilir. Fark ettin mi? Ne zaman birinin onayını beklemeye başlasan, içindeki ses giderek kısılıyor. Sanki kendi sesini duyabilmek için önce başkasının sesi susmalı gibi hissediyorsun. Ve bu bekleme hali seni hem yoruyor hem de içten içe eritiyor. Günden güne. Farkında bile olmadan. Sabah uyandığında telefona bakıyorsun. Mesaj var mı diye, beğeni var mı diye, birisi bir şey dedi mi diye ve o bildirim yoksa gün daha başlamadan içinde küçük bir hayal kırıklığı oluşuyor. Bunu yaşadın mı? Ben yaşadım ve uzun süre bunun normal olduğunu sandım. Herkes böyle yapıyor diye kendimi inandırdım. Ama normal olan şey, doğru olan şey değil. İşte bugün tam bu noktadan konuşacağız. Dışarıdan onay aramanın seni nasıl yavaş yavaş içten tükettiğinden ve bundan nasıl çıkabileceğinden. Çünkü bu bir zayıflık değil. Sadece kimsenin bize öğretmediği bir şeyi henüz öğrenmemiş olmak ve öğrenmek için hiçbir zaman geç değil. Marcus Aurelius, tarihin en güçlü imparatorlarından biriydi. Roma'yı yönetti, savaşlara girdi, milyonların kaderini belirledi. Etrafındaki herkes onun bir sözüne, bir bakışına, bir onayına muhtaçtı. O dilediğinde krallıklar kurulur, dilediğinde yıkılırdı. Dünyanın en güçlü adamıydı. Ama her gece yazdığı notlarda tek bir şeyi tekrarladı. Kendine dön, içine bak. Dışarıda aradığını içeride bulacaksın. Bu sözler boşuna yazılmadı. Aurelius bunu bir başkasına nasihat olarak değil, kendine bir hatırlatma olarak yazdı. Çünkü o da biliyordu. Dışarıdan onay aramak, insanın içini kemiren sessiz bir hastalıktır. Ve bu hastalık en güçlü insanları bile ele geçirebilir. Taht sahibi olanları da, sıradan insanları da. Düşün bir, dünyanın en güçlü adamı bile her gece kendine şunu hatırlatmak zorunda hissediyordu. Dışarıya bakma, içine bak. Eğer o bile buna ihtiyaç duyduysa, biz neden duymayalım? Biz de her gün aynı tuzağa düşüyoruz. Mesaj attık mı diye bakıyoruz. Beğeni geldi mi diye kontrol ediyoruz. Birisi bizi fark etti mi diye bekliyoruz. Ve fark etmeden kendi değerimizi başkasının eline bırakıyoruz. Sanki değerimiz dışarıdan onaylansa var, onaylanmasa yok gibi. Ama gerçek şu ki bu onay hiçbir zaman yeterli olmuyor. Bugün 100 beğeni alsan yarın 200 istiyorsun. Bugün biri seni övse yarın başka birinin de övmesini bekliyorsun. Çünkü dışarısı içindeki boşluğu doldurmuyor. Sadece geçici bir his veriyor. Sonra o his gidiyor ve sen yeniden aynı yerde buluyorsun kendini. Yeniden bekler halde. Yeniden muhtaç halde. Epiktetos köle olarak doğdu. Hiçbir şeyi yoktu. Ne özgürlüğü, ne mülkü, ne de toplumsal statüsü. Efendisi istediğinde onu döver, istediğinde satar, istediği başka bir yere gönderirdi. Hayatının hiçbir dış koşulu kendi elinde değildi. Dışarıdan bakıldığında tarihin en güçsüz insanlarından biriydi. Ama tarihin en özgür filozoflarından hatırlanıyor. Neden mi? Çünkü şunu anladı. İnsanın elinde olan tek şey kendi düşünceleri ve tepkileridir. Başka hiçbir şey değil. Efendisi onu dövebilir ama onun bu dövülmeye nasıl tepki vereceğine karışamazdı. Onu satabilir ama onun zihninin özgür kalıp kalmayacağına karar veremezdi. Bedenini esir alabilir ama ruhunu hiçbir zaman. Çünkü ruh yalnızca sahibinin izin verdiği kadar esir olabilir. Epiktetos şöyle dedi: başkalarının sana nasıl davrandığı onların yazgısıdır. Senin buna nasıl tepki verdiğinse seninki. Bu cümleyi bir düşün, içine sindirmeye çalış. Çünkü bu cümle dışarıdan onay aramanın neden boşuna olduğunu tek satırda anlatıyor. Sen başkasının tepkisini kontrol edemezsin. Birisi seni beğenecek mi, beğenmeyecek mi? Övecek mi, eleştirecek mi? Fark edecek mi, görmezden mi gelecek? Bunların hiçbirini kontrol edemezsin. Ama kendi tepkini her zaman kontrol edebilirsin. Ve bu her şeyi değiştiriyor. Bir çocuğu düşün. Bisiklet sürmeyi öğrenirken kimseye danışmaz. Düşer, kalkar, tekrar dener. Dizi kanar, dirseği sızlar ama devam eder. Kimse ona iyi gidiyorsun demese de devam eder. Kimse onu izlemese de devam eder. Çünkü içindeki istek dışarıdaki sesten çok daha güçlüdür. O çocuğun gözlerini hatırla. Bisikleti tutturduğu o anı. O hissi kimseye sormadı. Kimsenin onayına ihtiyaç duymadı. Çünkü o his tamamen içeriden geliyordu. Saf, temiz ve kendine ait. Ama büyüdükçe ne oldu? Birinin beğenmesini bekler hale geldik. Bir adım atmadan önce ne derler diye düşünür olduk.
Bir karar vermeden önce başkasına danışır olduk. O içsel ses, o saf çocuksu güven giderek zayıfladı ve onun yerini sürekli dışarıya bakan, sürekli onay bekleyen bir ses aldı. Büyümek bazen o sesi kaybetmek anlamına geliyor. Ama kaybetmek, yok olmak demek değil. O ses hala içinde. Sadece bulmak gerekiyor onu. Sosyal medya bu süreci daha da hızlandırdı. Artık her anımızı paylaşıyoruz ve o anın değeri aldığı beğeni sayısıyla ölçülür hale geldi. Kimse görmezse sanki o an yaşanmamış gibi. Bir yere gittin, fotoğraf çekmedin mi? Neredeyse gitmemiş sayılıyorsun. Bu ne zaman başladı ve neden kabul ettik bunu? İşte Stoacıların bize öğretmeye çalıştığı tam da bu. O sesi yeniden bulmak, o özgüveni yeniden inşa etmek. Dışarıya değil, içeriye bakmayı öğrenmek. Çünkü gerçek güç hiçbir zaman dışarıdan gelmez. Dışarısı geçicidir, içerisi kalıcı. Peki sana şunu sormak istiyorum. Hiç fark ettin mi? En çok yorulduğun anlar, aslında en çok çalıştığın anlar değil, en çok yorulduğun anlar, başkasının ne düşündüğünü tahmin etmeye çalıştığın anlardır. Beğenilecek miyim? Yeterli miyim? Doğru şeyi mi yaptım? Bu sorular zihnini sürekli meşgul ediyor ve bu meşguliyet görünmez ama çok ağır bir yük. Türk kültüründe çok güzel bir söz vardır. Önce kendine gel. Yani önce kendine dön, kendini bul, kendine sahip çık. Bu söz tesadüfen ortaya çıkmadı. Atalarımız da biliyordu. İnsan önce kendi içinde sağlam durmazsa dışarıda hiçbir şey onu tutamaz. Biz bunu çocukken duyardık ama anlamını büyüyünce unuttuk ya da belki hiç içselleştiremedik. Çünkü etrafımızdaki her şey bize tam tersini söylüyordu. Başarılı ol ki sevilsin, beğenilir görün ki kabul görürsün, herkese uy ki dışlanmayasın ve biz de bu seslere uyduk. Yavaş yavaş, farkında olmadan. Seneca ise bunu şöyle ifade etti. Kendine geri dön. Elinden geldiğince güzel ve yararlı olanlarla vakit geçir. Yani Seneca da aynı şeyi söylüyor. Dışarıya koşmayı bırak, içine dön. Çünkü içinde zaten ihtiyacın olan her şey var. Ama bunu görmek için önce dur, nefes al ve içine bak. Çoğu zaman aradığımız şey çok uzakta değil. Sadece biz çok hızlı koşuyoruz ve göremiyoruz. Peki bu ne anlama geliyor pratikte? Dışarıdan onay aramayı bırakmak, insanları umursamamak mı demek? Hayır, kesinlikle hayır. Çevrendeki insanları seveceksin. Onların fikirlerini dinleyeceksin. Ama fark şu, onların fikri senin değerini belirlemeyecek. Sadece bir bakış açısı olacak. Kabul edip etmemekse tamamen sana kalacak. Sen karar vereceksin. Sen seçeceksin. Bu küçük ama çok güçlü bir ayrım. Dışarıdan onay aramayı bırakmak şu anlama geliyor. Kendi değerini başkasının sözüne bağlamamak. Birisi seni övdüğünde şişmemek, birisi seni eleştirdiğinde yıkılmamak. İkisi de seni olduğun yerden oynatmamalı. Çünkü sen her iki durumda da aynı kişisin. Başkasının sözü seni ne daha değerli ne de daha değersiz yapar. Sen zaten değerlisin. Bu değer dışarıdan verilmiyor. İçeriden geliyor. Marcus Aurelius bunu çok net koydu ortaya. Başkalarının ne düşündüğü senin kontrolünde değil ama buna nasıl tepki verdiğin tamamen senin elinde. Ve işte bu ayrım her şeyi değiştiriyor. Biri seni eleştirdiğinde iki seçeneğin var. Ya yıkılırsın ya da şunu sorarsın. Bu eleştiri doğru mu? Benim için faydalı mı? Eğer evet ise kullanırsın. Eğer hayır ise bırakır gidersin. Ve bu seçimi yapabilen insan dışarının değil, içerinin sesini dinleyen insandır. Özgür olan insandır. Bir ağacı düşün. Fırtınada ne yapar? Kökleri sağlamsa dalları sallanır ama devrilmez. Kökler zayıfsa hafif bir rüzgar bile yıkar onu. İşte Stoacıların bahsettiği iç güç tam da bu. Dışarısı ne kadar sallansa da içi sağlam olan insan yıkılmaz. Dallar sallansın, yapraklar dökülsün ama kökler yerinde dursun. Çünkü kökler sağlamsa İlkbaharda yeniden yeşerir her şey. Peki neden ona yaramaya başlarız? Çünkü bir noktada içimize şu fikir yerleşti. Ben tek başıma yeterli değilim. Bir açık var içimde, bir eksiklik hissi var. Ve biz o açığı dışarıdan doldurmaya çalışıyoruz. Ama bu hiç bitmeyen bir döngü. Çünkü dışarısı o açığı kapatmak için tasarlanmamış. Sosyal medyada beğeni bekliyoruz. Geldi ve 5 dakika iyi hissettik. Sonra geçti. İlişkilerde sürekli onay istiyoruz. Aldık ve bir süre rahatladık. Sonra yeniden aynı ihtiyaç geldi. İş yerinde takdir görmezsek kendimizi değersiz hissediyoruz. Gördük ve kısa süre motivasyonumuz yüksek kaldı. Sonra yine aynı yer, yine aynı boşluk, yine aynı beklenti. Bu döngü hiç bitmiyor. Çünkü dışarısı hiçbir zaman yeterince dolduramıyor içeriği. Dışarısı geçici bir yama ama içerideki yara hala orada ve o yaraya dışarıdan değil,
içeriden bakmak gerekiyor. Epiktetos şöyle dedi: zenginlik çok şeye sahip olmaktan değil, az şeye ihtiyaç duymaktan gelir. Aynı şey onay için de geçerli. Gerçek özgüven çok onay almaktan değil, onaya az ihtiyaç duymaktan gelir. Ve bu ihtiyacı azaltmanın tek yolu içeriye yatırım yapmak. Dışarıya değil. Her gün biraz daha içeriye. Her gün biraz daha kendine. Osmanlı döneminde şöyle bir anlayış vardı: kendi kendinin efendisi ol. Bu söz boşuna söylenmedi. Çünkü gerçek güç başkalarını yönetmekte değil, kendini yönetmekte gizlidir. Dışarıyı kontrol etmeye çalışan sonunda yorulur. Kendini kontrol eden ise güçlenir. Her geçen gün biraz daha güçlenir. Tarih boyunca en çok hatırlanan insanlar en çok beğenilenler değildi. En çok kendi yolunda gidenlerdi. Kendi sesini duyanlar. Başkasının onayı beklemeden adım atanlar. Düştüklerinde kimseye sormadan kalkanlar. İşte onlar kalıcı iz bıraktı. Çünkü onlar dışarıdan değil, içeriden besleniyordu. Seneca da aynı şeyi farklı kelimelerle ifade etti. Kendini yöneten, dünyayı yönetir. Düşün bunu. Kendine hakim olan insan, dışarıdan gelen her şeye daha sakin bakabilir. Övgü onu şişirmez. Eleştiri onu yıkmaz. Başarı onu sarhoş etmez. Başarısızlık onu mahvetmez. Çünkü değerini dışarıdan almıyor. Değeri zaten içinde. Sabit, sarsılmaz. Ve işte o noktada çok ilginç bir şey olur. İnsanlar sana çekilmeye başlar. Neden mi? Çünkü herkes dışarıdan onay arayıp dururken sen içeriden beslenen biri olarak öne çıkarsın. Bu nadirdir. Ve nadir olan her zaman dikkat çeker. Her zaman değerli görünür. İnsanlar farkında olmadan bu nadirliğe doğru yürür. Şimdi sana bir şey sormak istiyorum. Hayatında şimdiye kadar verdiğin en iyi kararları düşün. Gerçekten düşün. O kararları verirken ne hissediyordun? Büyük ihtimalle içinden bir ses vardı. Net, sakin ve o ses sana doğru yolu gösteriyordu. Kimseye sormadan, kimsenin onayını beklemeden. İşte o ses. O ses her zaman orada. Ama biz onu çok sık bastırıyoruz. Dışarının gürültüsüyle, başkalarının beklentileriyle ve zamanla o sesi duymayı unutuyoruz. Dışarıdan onay aramayı bırakmak bir anda olmuyor. Bu bir karar değil, bir süreç. Uzun ve sabır isteyen bir süreç. Ve bu süreci küçük adımlarla başlatabilirsin. Büyük değişimler her zaman küçük adımlarla başlar. İlk adım şu: kendine her gün bir soru sor. Bu kararı başkaları için mi alıyorum, yoksa gerçekten kendim için mi? Küçük bir soru. Ama cevabı sana çok şey öğretecek. Çünkü çoğu zaman farkında bile olmadan başkaları için yaşıyoruz. Onları memnun etmek için giyiniyoruz. Onları etkilemek için konuşuyoruz. Onlar beğensin diye tercihler yapıyoruz. Ve bu tercihler birikirken kendimizden uzaklaşıyoruz. Adım adım, sessizce. Bu soruyu her gün sorduğunda yavaş yavaş fark etmeye başlarsın. Hangi kararların gerçekten sana ait olduğunu, hangilerinin sadece bir beklentiyi karşılamak için verildiğini ve bu farkındalık bile başlı başına büyük bir güçtür. Çünkü göremediklerini değiştiremezsin ama gördüğünde değiştirebilirsin. İkinci adım, eleştiri geldiğinde hemen tepki verme. Bir nefes al ve şunu sor kendine: bu eleştiri doğru mu? Benim gelişimime katkı sağlar mı? Eğer evetse al ve kullan. Eğer hayırsa bırak gitsin. Herkese cevap vermek zorunda değilsin. Her söze değer vermek zorunda değilsin. Seçici ol. Neyi içeri alacağına sen karar ver. Çünkü zihnin bir bahçe gibidir. Her tohumu ekemezsin oraya. Hangisinin büyümesine izin vereceğine sen karar verirsin. Üçüncü adım. Her gün küçük bir şey yap, sadece kendin için. Kimse görmese de, kimse beğenmese de, sadece sen istediğin için. Sabah erken kalk ve sessizce otur. Bir kitap oku, kimseye söyleme. Bir yere yürü, fotoğraf çekme. Sadece hisset, sadece ol. Bu küçük alışkanlık zamanla içsel gücünü besler ve o güç hiçbir dış onay veremez sana. Çünkü o güç sana ait. Tamamen ve yalnızca sana ait. Marcus Aurelius günlüğünde şöyle yazdı: İçine bak. İçinde iyilik kaynağı vardır ve eğer sürekli kazarsan o daima fışkıracak. Bu cümle benim için çok özel. Çünkü içimizde zaten bir kaynak var, her birimizin içinde. Ama biz sürekli dışarıya bakarak onu göremiyoruz. Dışarıdan ona yaradıkça o kaynaktan uzaklaşıyoruz. Sanki kendi hazinene sırtını dönüp başkasının kapısında dileniyorsun. Ve o kapı bazen açılıyor, bazen açılmıyor. Ama kendi hazinen her zaman orada. Hep orada oldu. Tıpkı kuyunun başında susuz beklemek gibi. Su tam önünde.
Ama sen hala yağmur bekliyorsun. Başkasının sana su getirmesini bekliyorsun. Ve bu bekleme seni hem susuz bırakıyor hem de güçsüz kılıyor. Hem yoruyor hem de içini boşaltıyor. Kendine dönmek, o kuyuya geri dönmek demek. Kendi sesini yeniden duymak demek. Kendi değerini başkasının sözünden bağımsız olarak hissetmek demek. Ve bu his bir kez hissedince bir daha bırakmak istemiyorsun. Çünkü bu his özgürlük. Bu kolay değil. Bunu söylemek istiyorum sana. Kolay değil. Yıllarca dışarıya bakma alışkanlığı bir günde değişmiyor. Bazen eski alışkanlıklar geri geliyor. Bazen yeniden o bildirimi bekliyorsun. Bazen yeniden birinin ne düşündüğü çok önemli hale geliyor. Bu normal. Bu sürecin bir parçası. Ama her gün biraz daha içe döndükçe o ses güçleniyor. Ve bir gün fark ediyorsun. Artık o bildirimi o kadar hevesle beklemiyorsun. Birinin ne düşündüğü o kadar seni sarsmıyor. Ve bu his hiçbir beğeninin veremeyeceği bir özgürlük hissi. Sana açık konuşayım, dışarıdan onay arayan insan aslında farkında olmadan şunu söylüyor. Ben kendi başıma yeterli değilim. Beni tamamla ve insanlar bunu hisseder. Bilinçsizce de olsa hisseder. Bu çaresizlik onları önce belki çeker ama sonra yorar ve uzaklaştırır. Çünkü kimse başka birinin eksikliğini sürekli taşımak istemez. Ama içeriden beslenen insan bambaşka bir mesaj verir. Ben bütünüm. Seninle olmak güzel ama sana muhtaç değilim. Ve bu mesaj söylemeden de karşıya geçer. Çünkü bu güç davranışlarında kendiliğinden görünür, duruşunda görünür, bakışında görünür, konuşma şeklinde görünür, karar verme biçiminde görünür. İnsanlar bunu kelimelerle değil, hissederek anlar. İşte bu yüzden Stoacılar hep aynı şeyi söyledi. Gerçek güç içeriden gelir. Gerçek çekicilik içeriden gelir. Gerçek özgürlük içeriden gelir. Dışarısı sadece bir yansımadır. Asıl olan içeride olan şeydir. Ve içerine ne kadar yatırım yaparsan dışarısı o kadar güzel yansır. Tıpkı sakin bir gölün etrafındaki her şeyi olduğundan daha güzel yansıtması gibi. Şimdi sana son bir şey söylemek istiyorum. Hayatında şimdiye kadar en çok pişman olduğun şeyler neler? Büyük ihtimalle başkasının beklentisi için verdiğin kararlar. Kendi sesini bastırdığın anlar. İçinden hayır demek istediğinde evet dediğin zamanlar. Ve en çok gurur duyduğun anlar büyük ihtimalle tamamen kendin için adım attığın anlardır. Kimseye sormadan, kimsenin onayını beklemeden, sadece içindeki sese güvenerek. Bu tesadüf değil, bu bir ders. Bu video bittikten sonra senden tek bir şey istiyorum. Tek bir şey. Bugün, sadece bugün bir kararını başkalarının onayı olmadan ver. Küçük bir karar olsun. Ne giyeceğin, nereye gideceğin, ne yiyeceğin, ne okuyacağın fark etmez. Önemli olan o kararın tamamen sana ait olması. Kimseye sormadan, kimsenin tepkisini beklemeden, sadece içindeki sesi dinleyerek ve fark edeceksin. O karar seni düşündüğünden çok daha iyi hissettirecek. Çünkü o karar sana ait olacak, başkasına değil ve bu küçük his zamanla büyüyecek. Sen de büyüyeceksin onunla birlikte, adım adım, gün gün. Ve bir gün geriye bakacaksın ve o ilk küçük kararın ne kadar büyük bir yolculuğun başlangıcı olduğunu göreceksin. Seneca çok güzel bir şey söyledi. Yaşamaya bir an önce başlayın. Her günü ayrı bir hayat olarak görün. Bugün o hayatı kendine ait kılmaya karar ver. Dışarıya değil, içeriye bak. Başkasının sesine değil, kendi sesine kulak ver. Başkasının onayına değil, kendi yargına güven, kendine dön. Çünkü aradığın her şey zaten içinde.